Bugün sizlere, Kurtuluş Savaşı ve Büyük Taarruz'un tarihimizdeki yerini ve önemini anlatmak istiyorum. Bu süreç, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından birini oluşturur. Osmanlı İmparatorluğu, 1914 yılında Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile birlikte ittifak devletleri tarafında savaşa katıldı. İmparatorluk, geniş topraklarının büyük bir kısmını kaybetti ve savaştan büyük bir yıkımla çıktı. Savaşın sonunda, imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğini ve ülkenin itilaf devletleri tarafından işgal edileceğini belirtiyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından, Anadolu toprakları işgale uğradı. İstanbul başta olmak üzere, ülkenin pek çok bölgesi düşman kuvvetleri tarafından kontrol altına alındı. Bu işgaller, halk arasında büyük bir tepkiye yol açtı ve bağımsızlık mücadelesi için bir kıvılcım oldu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu zor dönemde halkı örgütleyerek bağımsızlık mücadelesini başlattılar. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, bu mücadelenin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Ardından, Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli mücadelenin temelleri atıldı. Bu kongreler, halkın bağımsızlık ve özgürlük arzularını tüm dünyaya ilan etti. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen sona erdiğini ilan eden ve itilaf devletlerinin Anadolu'yu işgal etmesine zemin hazırlayan bir anlaşmadır. Anlaşmanın maddeleri oldukça ağır ve Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını büyük ölçüde kısıtlayıcı nitelikteydi. Bu maddelerden bazıları şunlardır. Osmanlı ordusu terhis edilecek ve silahlarına el konulacaktı. İtilaf devletleri, stratejik gördükleri yerleri işgal etme hakkına sahip olacaktı. Osmanlı Devleti'nin tüm ulaşım ve haberleşme hatları İtilaf devletlerinin kontrolüne geçecekti. İstanbul ve Çanakkale boğazları İtilaf devletleri tarafından işgal edilecekti. 6 vilayet olarak bilinen Doğu vilayetlerinde karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri buraları işgal edebilecekti. Bu maddeler, Osmanlı Devleti'nin egemenliğini tamamen ortadan kaldırmış ve Anadolu'nun dört bir yanında işgallerin başlamasına neden olmuştur. Yunanlılar İzmir'i, İtalyanlar Güney Anadolu'yu, Fransızlar ise Adana ve çevresini işgal etmişlerdir. İstanbul ve Çanakkale boğazları da İngilizlerin kontrolüne geçmiştir. Bu işgaller, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük arzusunu ateşlemiş ve direniş hareketlerinin başlamasına neden olmuştur. Bu zor dönemde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık mücadelesi fitili ateşlendi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal, Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadelenin ilk adımını attı. Bu tarih, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. Samsun'a çıkış, Türk milletinin işgallere karşı direnişinin ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü haline geldi. Mustafa Kemal, Samsun'a çıktıktan sonra Anadolu'daki direniş hareketlerini birleştirmek ve halkı örgütlemek için çalışmalara başladı. Amasya'da yaptığı toplantılar ve yayınladığı genelgelerle milli mücadelenin ilkelerini belirledi. Özellikle Amasya Genelgesiyle, milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek, bağımsızlık mücadelesinin milli iradeye dayandığını ilan etti. Ardından Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli mücadelenin temelleri atıldı. Bu kongreler, bağımsızlık mücadelesinin halk tarafından benimsendiğini ve desteklendiğini gösterdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilcilerle birlikte, bağımsızlık ve egemenlik yolunda kararlılıkla ilerlediler. Bu süreç, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde bağımsızlık mücadelesi verdiği ve büyük zorlukların üstesinden geldiği bir dönemi simgeler. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ağır şartlarına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti, azim ve kararlılıkla bağımsızlık yolunda büyük bir mücadele vermiştir. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Erzurum ve Sivas kongreleri ile Amasya Genelgesi hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bu önemli olaylar, milli mücadelenin örgütlenmesi ve bağımsızlık yolunda atılan kararlı adımların simgeleridir. Öncelikle, Amasya Genelgesi'nin önemi ve milli mücadeledeki yerinden bahsedelim. 22 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yayımlanan Amasya Genelgesi,
milli mücadelenin temel ilkelerini belirleyen ve halkı bağımsızlık mücadelesine çağıran önemli bir belgedir. Genelgenin en önemli maddeleri şunlardır. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Anadolu'nun her köşesinden temsilcilerin katılımıyla, Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Amasya Genelgesi, milli mücadelenin gerekçesini, amacını ve yöntemini açıkça ortaya koymuştur. Bu genelge ile halk, bağımsızlık mücadelesine katılmaya çağrılmış ve milli iradeye dayanan bir direnişin temelleri atılmıştır. Amasya Genelgesi, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında milletin moralini yükselten ve mücadeleye olan inancını pekiştiren bir belge olmuştur. Şimdi Erzurum ve Sivas kongrelerine geçelim. 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında düzenlenen Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu'nun işgale karşı korunması ve milli mücadelenin bir parçası olarak bağımsızlık hedefinin belirlenmesi amacıyla toplanmıştır. Kongrenin önemli kararları şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlikte savunma yapacak ve direnecektir. İstanbul hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli iradeyi temsil etmek üzere Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Erzurum Kongresi'nin en önemli sonucu, milli mücadelenin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve bu mücadeleye Doğu Anadolu'daki halkın da tam destek vermesinin sağlanmasıdır. Bu kongre, milli mücadelenin bölgesel bir hareket olmaktan çıkıp, ulusal bir mücadeleye dönüşmesinde önemli bir rol oynamıştır. 4 Eylül ile 11 Eylül 1919 tarihleri arasında düzenlenen Sivas Kongresi ise, Erzurum Kongresi kararlarının tüm yurt genelinde uygulanmasını sağlamak ve milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesini amaçlamıştır. Sivas Kongresi'nin önemli kararları ise şunlardır. Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiştir. Milli mücadeleyi yürütmek üzere temsil heyeti oluşturulmuştur. Tüm milli cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Manda ve himaye kesinlikle reddedilmiştir. Sivas Kongresi, milli mücadelenin tek çatı altında toplanmasını ve halkın geniş kesimlerinin desteğini kazanmasını sağlamıştır. Temsil heyeti, milli mücadelenin yürütülmesinde ve İstanbul hükümeti ile ilişkilerde yetkili bir organ haline gelmiştir. Bu kongre, milletin bağımsızlık ve egemenlik yolunda birleştiğini ve kararlılıkla mücadele edeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Erzurum ve Sivas kongreleri ile Amasya Genelgesi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde attığı önemli adımların başında gelir. Bu süreçler, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini gösteren ve bağımsızlık mücadelesinin temellerini atan dönüm noktalarıdır. 23 Nisan 1920 tarihine gelindiğinde ise, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu tarih, Türk milletinin egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ettiği önemli bir dönüm noktasıdır. Meclisin açılışı, işgal altındaki topraklarda milli iradeyi temsil eden bir organın oluşturulması anlamına geliyordu. Mustafa Kemal Atatürk, meclisin açılışında yaptığı konuşmada, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek, milletin iradesinin üstünlüğünü vurgulamıştır. TBMM'nin açılışıyla birlikte alınan ilk kararlar, milli mücadelenin yönünü ve hedeflerini belirlemiştir. Vatan hainliğini cezalandırmak amacıyla çıkarılan Hıyaneti Vataniye Kanunu ile, milli mücadeleye zarar veren faaliyetlerin önüne geçilmesini sağlamıştır. Milli mücadelenin disiplinli bir şekilde yürütülmesi ve hainlerin cezalandırılması için istiklal mahkemeleri oluşturulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadeleyi etkin bir şekilde yönetebilmesi, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. TBMM'nin açılışı, halkın temsilcilerinin doğrudan yönetimde söz sahibi olmasını ve milli mücadelenin meşruiyet kazanmasını sağlamıştır. Meclis, milli mücadelenin en üst karar organı olarak görev yapmış ve bağımsızlık yolunda önemli adımlar atmıştır.
Şimdi, Kuvayi Milliye'nin rolü ve düzenli ordunun kurulma sürecine değinelim. Kuvayi Milliye, işgaller karşısında halkın kendi imkanlarıyla oluşturduğu direniş güçleriydi. Bu kuvvetler, özellikle Ege ve Güney bölgelerinde düşman işgaline karşı önemli bir mücadele vermişlerdir. Kuvayi Milliye'nin rolü, düşmanın ilerlemesini yavaşlatmak ve işgalcilere karşı direnişi canlı tutmaktı. Ancak, düzensiz ve yerel birimlerden oluşmaları nedeniyle, düzenli orduya geçiş kaçınılmaz hale gelmiştir. Düzenli ordunun kurulma süreci, TBMM'nin açılışıyla hız kazanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, düzenli bir ordunun kurulmasının gerekliliğini her fırsatta vurgulamış ve bu konuda çeşitli adımlar atmıştır. Kuvayi Milliye birlikleri, düzenli orduya katılmak üzere dağıtılmış ve yerlerine düzenli askeri birlikler oluşturulmuştur. Düzenli orduya katılan askerler, modern askeri eğitimden geçirilmiş ve gerekli teçhizat sağlanmıştır. Deneyimli ve yetenekli subaylar, düzenli ordunun komuta kademelerinde görevlendirilmiştir. Bu adımlar, düzenli ordunun kısa sürede kurulmasını ve etkili bir şekilde mücadele etmesini sağlamıştır. Düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte, milli mücadele daha organize ve disiplinli bir hale gelmiştir. Bu da, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. TBMM'nin açılışı ve ilk kararları ile Kuvayi Milliye'nin rolü ve düzenli ordunun kurulma süreci, milli mücadelenin başarısında kritik öneme sahiptir. 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşması ise, Osmanlı Devleti'ni fiilen parçalayan ve Anadolu'nun büyük bir kısmını işgalci devletlerin kontrolüne bırakan ağır hükümler içeriyordu. Antlaşmanın maddeleri oldukça ağır ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğini tamamen ortadan kaldırıcı nitelikteydi. Anadolu'nun büyük bir kısmı, İtilaf devletleri ve onların desteklediği Yunanistan, Ermenistan ve Kürdistan gibi yeni devletler arasında paylaştırıldı. İstanbul ve Çanakkale boğazları, uluslararası bir komisyonun denetimine bırakıldı ve Osmanlı Devleti'nin bu stratejik bölgelerdeki egemenliği sona erdirildi. Osmanlı ordusunun mevcudu ve silahlanma kapasitesi büyük ölçüde sınırlandırıldı. Osmanlı Devleti, sadece iç güvenliği sağlayacak küçük bir ordu bulundurabilecekti. Osmanlı Devleti'nin mali ve ekonomik kaynakları, İtilaf devletlerinin kontrolü altına alındı. Sevr Antlaşması'nın bu ağır hükümleri, Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldırmış ve Türk milletinin varlığını tehlikeye atmıştır. Bu durum, halk arasında büyük bir tepkiye yol açmış ve bağımsızlık mücadelesini başlatan bir kıvılcım olmuştur. Sevr Antlaşması'na karşı halkın tepkileri, Anadolu'nun dört bir yanında direniş hareketlerinin başlamasına neden olmuştur. Bu direniş hareketleri, Kuvayi Milliye adı verilen yerel milis kuvvetleri tarafından yürütülmüştür. Kuvayi Milliye, işgallere karşı halkın kendi imkanlarıyla oluşturduğu direniş güçleriydi ve özellikle Batı Anadolu'da Yunan işgaline karşı büyük bir mücadele vermişlerdir. Yunan işgaline karşı Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye birlikleri tarafından yürütülen mücadele, halkın bağımsızlık arzusunu ve işgalcilere karşı direnişini simgeler. Özellikle İzmir'in işgali, halkın büyük tepkisine neden olmuş ve direniş hareketlerini hızlandırmıştır. Adana, Maraş, Antep ve Urfa gibi bölgelerde Fransız işgaline karşı yürütülen direniş hareketleri, Sevr Antlaşması'na karşı halkın kararlılığını göstermiştir. Bu bölgelerdeki halk, işgalcilere karşı büyük bir mücadele vermiştir. Ermeni işgaline karşı Doğu Anadolu'da yürütülen direniş hareketleri ise, halkın vatan toprağını savunma konusundaki kararlılığını ve azmini yansıtmıştır. Bu direniş hareketleri, halkın Sevr Antlaşması'nı kabul etmeyeceğini ve bağımsızlık yolunda mücadele edeceğini açıkça ortaya koymuştur. Halkın bu kararlı direnişi, milli mücadelenin temelini oluşturmuş ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. İnönü Savaşları ve Sakarya Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarındandır. 1. ve 2. İnönü Savaşları, Türk ordusunun düzenli orduya geçiş sürecinde önemli rol oynamıştır. Yunan ordusu, Sevr Antlaşması'nın hükümlerini uygulamak ve Anadolu'da ilerlemek amacıyla harekete geçti. Türk ordusu ise, henüz tam anlamıyla düzenli bir orduya dönüşmemişti. Ancak milli mücadele ruhu ve vatanseverlik duygusuyla donatılmıştı. 1. İnönü Savaşı'nda Yunan ordusu, Eskişehir ve Afyon hattında ilerleyerek Ankara'yı tehdit etmek istiyordu. Ayrıca Yunanlılar, Türk ordusunu zayıflatmayı ve moralini bozmayı hedefliyordu. İsmet İnönü komutasındaki Türk kuvvetleri,
İnönü mevzilerinde Yunan ilerleyişine karşı koydu. Şiddetli çatışmalar sonucunda, Türk ordusu Yunan saldırısını püskürtmeyi başardı. 1. İnönü Savaşı, Türk ordusunun moralini yükseltti ve düzenli orduya geçiş sürecini hızlandırdı. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç ve dış desteğini artırdı. 2. İnönü Savaşı ile birlikte ise Yunan ordusu, bir önceki yenilgiyi telafi etmek ve Ankara'ya doğru ilerlemek istiyordu. Yunanlılar, Türk direnişini kırarak Anadolu'da kesin bir zafer kazanmayı amaçladı. İsmet İnönü komutasındaki Türk kuvvetleri, yeniden İnönü mevzilerinde savunma yaptı. Çatışmalar sonucunda, Türk ordusu bir kez daha Yunan saldırısını durdurdu ve onları geri çekilmeye zorladı. 2. İnönü Savaşı, Türk milletinin moralini ve direniş azmini pekiştirdi. Meclis hükümetinin meşruiyeti ve otoritesi güçlendi. Bu zaferler, Türk milletinin bağımsızlık konusundaki kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Şimdi de Sakarya Savaşı'nın stratejik önemi ve sonuçlarına değinelim. Sakarya Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en kritik anlardan biridir. Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilen Türk ordusu, burada savunma hattı kurarak Yunan ilerleyişini durdurmayı hedefledi. Mustafa Kemal Atatürk, bu savaşta hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Sözüyle savunmanın geniş bir alanda yapılması gerektiğini vurguladı. Sakarya Savaşı, Yunan ordusunun Anadolu'nun iç bölgelerine ilerlemesini durdurdu ve Türk ordusunun stratejik üstünlüğünü pekiştirdi. Yunan ordusu, Sakarya Nehri'ni geçerek Ankara'ya doğru ilerlemeyi hedefledi. Ancak, Türk ordusu büyük bir direniş gösterdi ve şiddetli çatışmalar sonucunda Yunan ilerleyişini durdurdu. 22 gün süren bu savaş, Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Sakarya Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, Türk milletinin moralini ve bağımsızlık konusundaki kararlılığını pekiştirdi. Bu zafer, İtilaf devletlerini Sevr Antlaşması'nı gözden geçirmeye zorladı ve meclis hükümeti uluslararası alanda daha fazla tanınma ve destek kazandı. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verildi. 1922 yılına gelindiğinde, Türk ordusu, uzun süren savaşların ardından yeniden yapılanma ve güçlenme sürecine girmişti. Büyük taarruz öncesi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, düşmanı Anadolu'dan tamamen çıkarmak için detaylı ve titiz bir plan hazırladılar. Bu hazırlık sürecinde, ordunun eğitimine ve teçhizatına büyük önem verildi. Askerler, taarruz için gerekli olan eğitimleri aldılar ve ihtiyaç duyulan silah ve mühimmat sağlandı. Taarruzun başarılı olabilmesi için lojistik destek planları yapıldı. Erzak, cephane ve diğer malzemelerin cepheye zamanında ulaşması için gerekli önlemler alındı. Taarruzun başarıya ulaşması için düşmanın hareketleri yakından takip edildi ve stratejik bilgiler toplandı. Aynı zamanda, taarruz planları büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Düşmanın bilgi sahibi olmaması için azami dikkat gösterildi. Askerlerin moralini yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler düzenlendi ve milli mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk, sık sık cepheyi ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi ve onlara moral verdi. Büyük taarruz, 26 Ağustos 1922 tarihinde başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk ordusu büyük bir hız ve kararlılıkla düşman hatlarını yararak ilerlemeye başladı. Bu taarruzun en önemli safhalarından biri, Başkomutanlık Meydan Muharebesidir. Taarruzun ilk günü, Türk topçusunun yoğun ateşiyle başladı. Topçu ateşi, Yunan mevzilerini sarsarak, Türk piyadelerinin ilerlemesi için yol açtı. Türk ordusu, Afyonkarahisar'ın güneyinde konuşlanan Yunan birliklerine karşı harekete geçti ve kısa sürede bu mevzileri ele geçirdi. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak gibi komutanlar, cephede bizzat bulunarak taarruzu yönlendirdiler. Taarruzun 2. ve 3. günlerinde, Türk kuvvetleri hızla ilerleyerek Yunan birliklerinin direnişini kırdı. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar tamamen Türk kontrolüne geçti. Bu başarı, taarruzun moral ve hızını artırdı. 30 Ağustos'a gelindiğinde, Türk ordusu Dumlupınar'da büyük bir meydan muharebesine hazırdı. Bu muharebe, savaşın kaderini belirleyecek en kritik safhaydı.
Dumlupınar Meydan Muharebesi, 30 Ağustos 1922 tarihinde başlamış ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da anılmaktadır. 30 Ağustos sabahı, Türk kuvvetleri taarruza geçti. Mustafa Kemal Atatürk, muharebenin her anında aktif olarak yer alarak komutanlarına direktifler verdi ve taarruzu yönetti. Şiddetli çatışmalar sonucunda, Türk kuvvetleri Yunan savunma hatlarını yararak düşmanı geri çekilmeye zorladı. Yunan ordusu, büyük bir paniğe kapılarak düzensiz bir şekilde geri çekilmeye başladı. Dumlupınar'daki zafer, Yunan kuvvetlerinin Anadolu'daki direnişini kırdı. Türk ordusu, düşmanı takip ederek İzmir'e kadar ilerledi ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruz zaferle sonuçlandı. Dumlupınar Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde elde ettiği en büyük zaferlerden biridir. Bu zaferin ardından, Yunan işgali sona ermiş ve Anadolu toprakları tamamen düşmandan temizlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bu zaferin ardından, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, emrini vererek taarruzun devam etmesini sağlamış ve Türk ordusu kısa sürede Ege Denizi'ne ulaşmıştır. Dumlupınar Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığını ve azmini bir kez daha göstermiştir. Bu zafer, Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün liderliği, Türk ordusunun cesareti ve milletimizin azmi sayesinde kazanılmıştır. Bugün, bu zaferi ve bağımsızlık mücadelemizi anarken, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini bir kez daha hatırlıyoruz. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı'nın fiilen sona erdiğini ve savaşın ardından barış görüşmelerinin başlayacağını ilan etti. Antlaşma, İstanbul ve Boğazlar bölgesinin Türk yönetimine bırakılmasını sağladı. Lozan Antlaşması ise, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türk milletinin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleyen barış antlaşmasıdır. Antlaşma, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen konferansta imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Yunanistan, işgal ettiği Doğu Trakya ve Batı Anadolu'dan çekildi ve bu bölgeler Türkiye'ye geri verildi. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakıldı. Ancak Türkiye'nin egemenliği tanındı. Musul meselesi çözüme kavuşmamış ve ileride İngiltere ile yapılacak görüşmelere bırakılmıştır. Osmanlı döneminde yabancı devletlere verilen ekonomik ve hukuki ayrıcalıklar tamamen kaldırıldı. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı sağlandı. Türkiye ve Yunanistan arasında zorunlu nüfus mübadelesi yapıldı. Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye, Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a göç etti. Azınlık hakları güvence altına alındı. Ancak Türkiye'de sadece İstanbul Rumları, Gökçeada ve Bozcaada Rumları azınlık olarak tanındı. Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar, Türkiye ve Osmanlı'dan ayrılan diğer devletler arasında paylaştırıldı. Yunanistan, Türkiye'ye savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini verdi. Lozan Antlaşması, Türkiye'nin tam bağımsız bir devlet olarak uluslararası alanda tanınmasını sağladı. Antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını ve hukuki temelini belirledi. Uluslararası tanınma ve sınırların belirlenmesi, iç ve dış siyasette istikrarın sağlanmasına katkıda bulundu. Lozan Antlaşması, modern Türkiye'nin kuruluşunda bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak önemli bir yere sahiptir. Bu antlaşma, Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın zaferini tescillemiş ve yeni bir devletin doğuşunu müjdelemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, savaşın ardından Türkiye'yi çağdaş bir cumhuriyet olarak yeniden yapılandırmış ve ulusal egemenliği esas alan bir yönetim sistemi olan cumhuriyeti ilan etmiştir. Bu, Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve Türkiye'yi modern bir devlet olarak şekillendirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın etkileri sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda dünya tarihinde de önemli bir yer edinmiştir. Bu savaş, emperyalizme karşı verilen ulusal kurtuluş mücadelelerinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilir. Türk milleti, savaş sırasında gösterdiği kararlılık ve direnişle, diğer bağımsızlık hareketlerine de ilham kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bölgede ve dünyada barış,
istikrar ve bağımsızlık için önemli bir referans noktası olmuştur. Türkiye'nin, savaş sonrası dış politikası da bu dönemde şekillenmiş ve uluslararası alanda saygın bir konuma yükselmiştir. Dünya üzerindeki etkilerine bakıldığında, Kurtuluş Savaşı'nın, uluslararası ilişkilerde güç dengelerini yeniden şekillendirdiği görülmektedir. Türkiye'nin bağımsızlığını kazanması, diğer bağımsızlık hareketlerine de cesaret vermiş ve emperyalist güçlere karşı bir uyarı niteliği taşımıştır. Kurtuluş Savaşı, Türkiye'nin ve dünyanın tarihinde derin izler bırakan bir dönemdir. Bu savaş, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığını ve direniş ruhunu simgeler. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna doğrudan etki eden bu savaş, Türk milletinin modern bir devlet olarak yoluna devam etmesini sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın Türkiye ve dünya tarihindeki önemi, bugün bile hala yaşatılmakta ve anılmaktadır. Unutmayalım ki, geçmişimiz bizi bugüne taşıyan bir rehberdir. Kurtuluş Savaşı'nın bize öğrettiği en önemli şeylerden biri, inancın ve kararlılığın ne kadar güçlü olduğudur. Bu inançla, Türkiye'nin geleceği için umut dolu bir yarın inşa edebiliriz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.